Pratik Atölye'ye hoş geldiniz. Merhaba, ben Kenan. Bu videomuzda yeni bir geri dönüşüm projesi üzerinde çalışıp bu görmüş olduğunuz çay makası bıçaklarının bir tanesinden tomruk soyma bıçağı yapacağız. Elimizdeki çay makasları ne kadar eskimiş olsa da bıçağı çelikten yapıldığında hala sağlam. Sadece biraz pas tutmuş. Üzerini temizlediğimizde parlak yüzeyini görebileceğiz. Tomruk soyma bıçağımızı yaparken kat edeceğimiz aşamaları özetle bahsedecek olursak, öncelikle çay makasımızın bıçağını sap kısmından ayırmamız gerekiyor. Daha sonra bıçağımızı pastan ve kirden arındıracağız. Sağ ve sol tarafına 2 adet tutamaç yerleştireceğiz ve bıçağımızı biletip test edeceğiz. Hemen vakit kaybetmeden çalışmaya başlayalım o zaman.
Elimde çeliği delmek için uygun matkap ucu yoktu. Mevcut matkap uçlarıyla denedim. Bu sefer de matkap uçları bozuldu. Çeliği delemedim. Bundan dolayı elektrot kaynağı kullanarak çeliğin üzerine delikler açtık. Kaynağın hemen ardından çeliği motor yağına bandırarak suyunun kaçmamasını sağladık. Ağız kısmında herhangi bir yanma yok. Sadece bu kısımlarda var. Biz yine de soğutma işlemini motor yağı ile yapmayı tercih ettik.
Tomruk soyma bıçağımızı hayırlısıyla tamamladık. Güzel bir geri dönüşüm projesi oldu. Makasın saplarını da yine değerlendirip tomruk soyma bıçağımıza tutma yerleri yaptık. İnşallah hoşunuza gitmiştir. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı ve güzel yorumlarınızı eklemeyi ihmal etmeyin. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.